Evet, videomuzda daha önce sizlerle fotoğraflarını paylaşmış olduğum Morchella esculente ve Morchella exuberans, bunlardan spor alma işlemi uygulayacağız. Bununla ilgili bir video talep oldu bizden. Biz de sizler için çekiyoruz. Aşama aşama hepsini göstereceğim. Ben Tekirdağ bölgesinde bulunuyorum. Benim bölgemde maalesef Morchella'lar, kuzu göbekleri pek yetişmiyor arkadaşlar. Ben de kendi çabalarımla doğa sever olarak doğaya katkı bulunmak adına birçok defa bu sporları hem kendi bahçeme hem de ormanlık alanlara uyguluyorum. Bir avlak oluşturuyorum. Bu benim doğayı sevdiğimden dolayı aynı zamanda böceklere, yılanlara, her türlü endemik bitki türlerine de saygım var. Yılda yaklaşık 200-300 adet fidanla dikmekteyim. Buradan öncelikle şunu da belirtmek istiyorum ki mantar avcılarına lütfen kendimize bir etik bir limit belirleyelim ve bu limitlerin de dışına kesinlikle çıkmayalım. Çok önemli. Sürdürülebilir bir avcılık adına bu en önemli sebeplerden biri. Kuzu göbekleri maalesef daha çok Akdeniz ve Ege yöresinde bulunmakta. Şöyle yavaş yavaş bunları da topluyorum. Bizim bölgemizde pek yok. Ben de bu spor alma işlemlerini uyguluyorum. Kendi bahçeme ekiyorum ve doğaya da katkı olması adına ormanlık alanlara da bu sporları yayıyorum. Kendimce böyle bir doğa severlik uygulaması yapıyorum. Evet, buradan sizler de görüyorsunuzdur zaten sporları, alt tarafa yansımalarını. Şöyle bunları topluyorum. Bunları da tabi ziyan etmiyoruz. Bunlar değerli mantarlar, eskulanteler. Bunları da daha sonra haşlayıp tekrardan tüketime hazır hale gelebiliyor. Ama aynı zamanda değerini de yitirmiş olmuyor. Evet arkadaşlar. Mesela şu eskulanteleri bu şekilde ayırıyorum. Evet. Şöyle bir öbek yaptım. Ve exuberanslar, yine değerli bir kuzu göbeği cinsi. Bunları da hemen şu şekilde sizlere gösteriyorum. Burada dediğim gibi sevgili mantar severler, ne olur limitlere dikkat edelim. Ben ve benim gibi birçok doğayı seven her türlü fedakarlığı ormanlarda uyguluyorlar. Biz de bunlardan biriyiz. Limitlerimizi aşmayalım. Kendimize doğayı severliğe devam ettirelim. Çocuklarımızı özendirelim. Bizdeki asıl amaç bahsettiğim gibi hem çocuklarımıza doğayı sevdirmek ve geleceğe güzel bir yarınlar bırakmak. Evet, sporlarımız bunlar. Değerli arkadaşlar. Bayağı da güzel. Bunlar eskulantenin sporları. Şöyle yansımasını göstereyim. Işık tam yansımadığı için eksuberanslarınki pek belli olmuyor ama şöyle göstereceğim 12'lerinde. Evet, şöyle. Evet. Ondan da güzel sporlar geldi. Bunları nasıl yapacağız? Mesela örneğin daha önce Morchella elatalar için bir spor oluşturdum. Şöyle kavanozun burasını göreceksiniz. Bunları kavanoza koyuyorum. Nem yapmaması adına da gördüğünüz gibi kağıt havluda üzerine kapatıyorum ve bunları videomun devamında da göreceksiniz. Talaşla, selülozla, gazete kağıdıyla, suyla çoğaltıp kendi bahçemde, kendi bahçelerimde aynı zamanda hayır olsun, bir doğa severlik olsun diye ormanlara da uyguluyorum. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlarla bu güzel avlakları paylaşmak adına. Bakın şöyle sporu da göstereceğim. Şöyle bakın toplandığını görmenizi istiyorum. Evet, bunları birazdan biriktireceğim. Gayet iyi bir şekilde. Daha sonra şu kavanozlara yerleştireceğim, kapatacağım ve suyla, talaşla karıştırıp bunları uygulamaya hazır hale getireceğim. Evet, geçen günler yine Morchella elatalardan spor alma fotoğrafı yayınlamıştım. Onların videosu. Bunları kuruttuk. Bunları daha sonra yine biraz ılık suda bekleterek gayet güzel bir şekilde tekrar tüketime hazır bir hale getirebiliyoruz.
Şöyle hızlıdan şöyle sizlere bunları ayıklıyorum. Bu arada biz spor alma işlemi yaptığımız için alta böyle bir plaka koyduk. Fakat siz böyle bir plaka yapmayabilirsiniz. Size bir tavsiyem, bunları kağıt havlulara koyup dizip daha sonrasında kurutup kağıt havluya da aynı zamanda kendi sporlarını bırakıyorlar. Kuruduktan sonra da kağıt havluyu ıslak bir talaşla hamur haline getirip ekmek istediğiniz bir yere de ekebilirsiniz. O da aslında en etkili yöntemlerden biri. Evet, şöyle sizlere şu güzellikleri gösterelim. Evet, sporlarımız sanıyorum şu an gözüküyor. Yansımaları gayet güzel bir şekilde gözüküyordur sanıyorum. Bunları birazdan kazıyacağız ve küçük küçük şişelere yerleştireceğiz. Şöyle sizlere şöyle kazımasını göstereyim. Şuradan şöyle bakın gayet güzel bir şekilde toplanıyor. Ve bunlar da şu an binlerce var. Hatta milyonlarca var arkadaşlar. Bunlar sporlar. Mantarlarımızın sporları. Bunları daha sonra ıslatacağız. Çoğaltacağız. Bir kabak talaşıyla beraber serpeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Videomuzun devamı, sporlarımızı aldık biliyorsunuz. Daha sonra bu aldığımız sporları şöyle bir kovada içerisine ben masaya da silerken daha sonra da bulunsun diye kağıt havlu, kağıt peçeteleri de şöyle bir kovanın içerisinde bütün sporlarla beraber buluşturuyorum. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve daha sonrasında da böyle kabak talaşı ilave ediyoruz. Bunun kıvamını birazdan göstereceğim size. Şu şekilde. Birazdan elle devam edeceğim işleme. Evet, kabak talaşı ilavesine devam ediyorum. Homojen bir yapı olması için karıştırmaya sürekli özen gösteriyorum. Evet, bu milyonlarca spor var arkadaşlar burada. Milyonlarca spor var. Bu benim için çok fazla olacak. Ve kendi bahçeme birazdan uygulamasını göstereceğim size. Fakat beraberinde küçük küçük poşetlere de koyup ormana gittiğimde bunu ormana saçıyorum. Avlaklar oluşturuyorum. Bazen arkadaşlara da hediye ediyoruz bunlardan küçük küçük paketler halinde. Ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. İnşallah uyguladığınızda siz de. Birazdan bunu alttaki kovaya koyacağım. Şöyle bayağı bir kıvamı olmaya başladı. Ama daha da koyu olması lazım. Bu arada tekrar hatırlatalım. Lütfen her avın olduğu gibi mantar avının da limitlerine dikkat edelim. Özellikle kuzu göbeklerine ne olursunuz. Bizim bölgemizde kuzu göbeği yetişmiyor. Çok nadir bulunuyor. Çok az bulunuyor. Biz kendi imkanlarımızla bunları çoğaltmayı başardık. Ve güzel avlaklar oluşturuyoruz. Kendi bahçenizde de bunu başarabilirsiniz. Video çekmem için bana çok mesaj geldi. Ben de ona esnaden bu videoyu hazırlıyorum şu an. Evet, gördüğünüz gibi baya güzel olmaya başladı. Şöyle devam edeceğim birazdan bu uygulamaya. Devam edeceğim. Evet, şöyle elimle devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç defa daha yaptığımız bir uygulama bu. Çok da memnun kaldık. Çok da başarılı olduk. Evet. Şimdi kıvamını göreceksiniz birazdan. Bahsettiğim gibi yavaş her defasında azar koyarak karıştırıyorum ki homojen dağılım sağlasın diye. Sporlar tohumlar gibi değildir arkadaşlar. Uygun havayı, uygun şartı bulduğunda kendileri hemen topraktan misal oluşturarak meyve vereceklerdir. Yani bizim şu anki uygulamamızın yaptığımız tarih Nisan ayı. Nisan ayının ortaları.
Ama siz bunu sonbaharda da uygulayabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle devam ediyorum. Evet. Biz yılda yaklaşık 200 adet kadar fidan da dikiyoruz. Diğer mantar misellerini, diğer mantar sporlarını da doğaya saçıyoruz. Kendi bulunduğumuz bölgede bunun gönüllü çalışmalarını yapıyoruz. Şu an kamerayı çeken değerli amcam var, Hüsnü Güner. Onunla beraber bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Arılar üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Böcekler üzerine de. Bir doğa sever olarak doğaya sürekli katkıda bulunuyoruz. Şu an gayet güzel bir şekilde kıvamı oldu. Evet. Birazdan bakın şunu göstereceğim. Mesela şu küçük poşeti gördünüz. Şu küçük poşeti alıyorum. Şu şekilde yapıp şu şekilde ağzını da kapatıp bunu bir zaman gideceğim zaman arabama koyuyorum. Küçük bir kovanın içerisinde. Doğaya saçıyorum. Küçük küçük paketler haline de getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu doğaya nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Evet. Çok da güzel oldu kıvamı. Evet. Şöyle beraber saçımını da göstermek istiyorum sizlere. Genelde ağaç altları, yapraklı alanlar. Biz bahçemizi zaten her şey doğal olduğu için süpürmüyoruz. Şöyle ufak ufak, mesela otsu yerlere şöyle bir tohum serpmesi gibi. Daha önce bu işleri yapanlar bilirler. Özellikle şöyle alt kısımlara mesela şu şekilde uygulamaları şu şekilde yapıyoruz. Otluk alanlara bu şekilde uygulamalarımıza devam ediyoruz. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Doğayı koruyalım, insanı koruyalım. Limitlere de dikkat edelim. Teşekkür ederim.